Herkese merhabalar. Bugün mısır unuyla güzel bir börek tarifi yapacağız. Kıyır kıyır lezzetli güzel bir börek olacak. Hemen tarife geçiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı tavama aktardım. Üzerine 2 su bardağı suyumu ekledim. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve karıştırıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle mısır unu ekliyorum. Ölçünüz kapla yaparsanız birebir yapın. Yani eğer bir kap su kullanacaksanız bir kap da mısır unu kullanmanız gerekecektir. Suyunu çekene kadar iyice karıştırıyorum. Toplamda 1 dakika sürüyor. Bu 1 dakika çok fazla değil arkadaşlar. Hiç zamanınızı alacak bir şey değil. Hemen normalde yoğurduğumuzda da 1 dakikamızı veya daha fazla dakikamızı da alıyor. 1 dakikanın sonunda hemen bir kaba aktarıyorum. Soğumasını bekliyoruz. Şöyle elimizle dokunuyor, soğumuş ise hemen 2 adet yumurtamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı maya ekliyorum ve bir tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra spatula ile biraz karıştırmaya çalışıyorum. Daha sonra ellerimle yoğuruyorum çünkü spatula ile daha zor oluyor. Çok fazla zaman almaması için hemen ellerimle mıncıklamaya başlıyorum. Hamurumuzun soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak ise hem çok fazla un alır hem de yumurtalar içinde pişecek ve mayamız da yanar. Güzel mayalanma olmaz. Biraz toparladıktan sonra kıvamına bakıyorum ve 1 bardak un ekliyorum. Daha sonra yarım bardak daha un ekliyorum. Şöyle yumuşak olduğu için yarım bardak daha un ekledim. Toplamda 1,5 bardak un eklemiş oldum. Bu eklediğim unu da iyice yediriyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şöyle yapışkan yumuşak bir hamur oluyor. Hemen kabımın altına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ sürdüm. İyice mayalanınca çok fazla yapışma olmaması için kabımın altını da sıyırıyorum. Yağı her tarafına sürüyorum ve üzerini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra içine süreceğim sosu hazırlıyorum. Bir demet yeşil soğanın sadece yeşil kısımları, 1 yemek kaşığı mısır unu ekledim, 1 yemek kaşığı susam ekledim, nane ve pul biber ekledim ve ısıtılmış zeytinyağı, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ısıttım ve üzerine ekledim. Karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bu arada hamurum dinlenmiş. Hamur mayalanınca daha da yumuşamış. Hamurumu toparlıyorum hemen şöyle. 4 adet bezeye ayırdım. 3'ü küçük, biri büyük olacak arkadaşlar. Hamur yapışkan olduğu için hemen matın üzerine aldım. Çünkü masaya yapışıyor. Sizin matınız yok ise eğer yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Fırınlarda kullandığımız pişirme kağıtlarının üzerinde de açabilirsiniz. Şöyle önce küçüklerini açıyorum. 3 adet küçük bezemi önce açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açıyorum üçünü de. Katlıyorum, kenara alıyorum. Orada tekrar açıyorum birbirine yapışmaması için. Üçünü de açtıktan sonra unluyorum. Bol bol un serpebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yumuşak olduğu için biraz yapışkan olduğu için un serpmemiz gerekebiliyor. Hemen şöyle büyük olanı da 30 santim büyüklüğünde açıyorum. Bu arada bunu istediğiniz kadar kat yapabilirsiniz. Eğer daha küçük bir börek yapmak isterseniz katlarını çoğaltabilirsiniz veya hamurunuzu çok tutabilirsiniz. Büyük yufkamın içine hemen hazırladığım soğanlı karışımdan sürüyorum. Zeytinyağı yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz veya tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanırsanız çok daha çıtır çıtır oluyor. Böyle kıyır kıyır çok daha lezzetli oluyor. Ben bugün zeytinyağı kullanmayı tercih ettim. Çok yakışıyor. Yeşil soğanla beraber birbirine çok yakıştığı için, mısır ununa da yakıştığı için zeytinyağı kullandım.
Harçtan biraz tam orta kısmına koyduktan sonra üzerine bir adet bezemi koydum ve düzelttim üzerinde tekrar iç harçtan yani yeşil soğan harcından tekrar üzerine sürdüm. Böyle kat kat üst üste gelecek şekilde yapıyorum. Bol bol harcından döküyorum, üzerine sürüyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Malzeme listesine yani açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Orada yazacağım. Son yufkamı da koydum. Çok fazla bastırmıyoruz. Yumuşak olduğu için dağılmalar olabilir. Hemen kenarlardan taşan hamurları onunla hamurun kenarlarını bu şekilde kapatıyorum. Pile yaparak katlıyoruz. İsterseniz büzüştürerek de katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem çok kolay oldu hem çok pratik oldu. Yani sadece 1 dakika kaynar suda biraz karıştıracaksınız. O kadar. O da çok bir zamanınızı almıyor. Hemen bir tane fırın tepsime aldım. Yağlı kağıt koydum ve böreğimi içine koyuyorum arkadaşlar. Ben bunu fırında pişirecektim. Son anda vazgeçtim. Ee, Tavada pişirdim, ocakta pişirdim. Siz direkt eğer tavada pişirecekseniz direkt tavanın içine koyun. Kalan yağından da hemen üzerine fırça yardımıyla her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Ve biraz susam serpiyorum, bir çay kaşığı kadar. Şimdi bunu ocakta pişireceğim için biraz iç kısmının da pişmesini sağlıyoruz. Bunun buharda sadece 20 dakika hem mayalanması için hem de içinin de biraz böyle kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Buharın üzerinde böyle 15-20 dakika beklemesi yeterli oluyor. Bu arada tekrar üzerine biraz fırça yardımıyla kalan o yağdan sürdüm ve tavama aktardım. Ocağa koydum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. Bir tarafı pişince hemen üzerine yağlı kağıdı koyuyorum ve ters çeviriyorum. Siz direkt başka bir tavaya da aktarabilirsiniz bu şekilde. Ben hemen kapak yardımıyla böyle çevirdim. Alttaki yağlı kağıtla beraber hemen içine aktardım. Bunun da altı pişene kadar pişiriyorum ve tekrar ters çevirip servis yapıyorum. Şöyle kıyır kıyır çok lezzetli oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Şahane bir börek oldu. Sadece iç harcını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ama soğan inanılmaz yakıştı. Bu börek çok farklı, çok güzel, çok lezzetli bir börek oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın böyle kat kat oluyor. Katlarını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Böyle dışı kıyır kıyır lezzetli poğaça tadında muhteşem bir börek oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.